Selamlar dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere üniversiteyi neden bıraktım, üniversite hakkındaki görüşlerimle biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu süreç benim için nasıl gerçekleşti, size bunları anlatmak istiyorum. Son zamanlarda da özellikle YouTube'da üniversiteyi neden bıraktım, üniversite okumak mantıklı mı ya da bu tarz tartışmalar gördüğüm için ben de görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Açıkçası bu konudaki tecrübelerimin de burada bir yerinin olacağına inanıyorum. Öncelikle beni tanımayanlarınız varsa ben Oğuzhan Kızılkaya, 4 yıldır yaklaşık Amerika'da yaşıyorum, e-ticaretle ilgileniyorum, girişimciyim, 25 yaşındayım ve YouTube'a da aynı zamanda içerikler üretiyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdi öncelikle hikayenin başına dönecek olursak ben Bursa'da doğdum, büyüdüm ve orada bir mahallede ilkokula, ortaokula gittim. Aslında birazcık annemin zoruyla böyle başarılı bir öğrenciydim. Benimle çok fazla ilgileniyordu çünkü. Ama aynı zamanda haylazdım da, sınıfta konuşan, şakalar yapan, birazcık böyle sınıfın huzurunu bozan, tabii kime göre neye göre kişi bendim. O dönemlerde oyuncu olmak, hatta stand-upçı olmak, tiyatrocu olmak istiyordum. Belki doğru yönlendirilsem o hayalimi gerçekleştirebilirdim. Daha sonra amatör olarak yapmış olsam da şu an Los Angeles'ta da buna yönelik böyle çalışmalarım olsa da o dönem çok kendimi hani o konuda geliştiremedim. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki algı biraz farklıydı. Belki de daha iyi oldu, bilemiyoruz. Daha sonrasında liseye başladığım zaman lisede tabii biraz işlerin rengi değişti. Dersler daha zordu. Ortam biraz farklıydı. Liseyi okuduğum mahalle de böyle aslında birazcık sıkıntılı bir yerdeydi. Uyuşturucu baskınlarının olduğu, çok fazla kavganın, gürültünün olduğu vesaire böyle değişik bir konumda bir lisem vardı. Daha doğrusu orada okurken liseyi böyle dönem dönem sıkıntılar oluyordu tabii. Ve genç olduğumuz için o zamanlar bayağı kan da hızlı akıyordu. Çok rahat durmuyorduk açıkçası. Lise böyle çok güzel geçmedi. Yani özellikle ilk 2 senesi zar zor sınıfı geçtim diyebilirim. Hatta benim lisede alttan dersim kalmıştı. Lise 1'de matematik olması lazım. Onu lise 4'te falan verdim. Hiç haberim yoktu. Müdür çağırıp bir gün beni yanına söylemişti. Hatta bir yaz okulu muhabbetleri olmuştu. Lise 1'deyken ona falan gitmiştim. Sınavlara girmiştim. Daha üniversiteye gitmeden aslında biraz alttan ders bırakma, yaz okulu vesaire biraz bunları da yaşamıştım. Bir de hızlı bir dönemde, hızlı bir zaman da o zaman da yani. Hem okulun bulunduğu konumdan dolayı hem de Türkiye'nin böyle o zamanki durumundan dolayı ekonomi falan da güzeldi yani birazcık. O yüzden öyle bir dönem geçti. Ama tabii lise sonunda biraz kafamı bu olay dank etti. Ailem beni o zaman bir özel okula gönderdi. Dershaneye göndermek yerine öyle bir çözüm bulmuştuk yani. Orada da insanların böyle çalışmaları, etmeleri falan biraz daha böyle rekabet ortamının olması, çalışan kişilerin böyle ilgi görmesi falan beni açıkçası hırslandırmaya başlamıştı. Çünkü öncesinde çok fazla hırslarım yoktu yani. Hani en fazla sokakta top oynarken ya da PlayStation oynarken falan hırslanıyorduk böyle çocuk zamanlar. Biraz orada aslında büyümeye başladığımı hissettim. Çünkü ailemin de çok fazla buna durumu yoktu. O zaman hani o zor şartlar altında bana öyle bir imkan sunmuşlardı. Benim de buna layık olmam lazımdı. Lise sonun son dönemlerine doğru biraz sınavlara çalıştım açıkçası. Üniversite sınavlarına birazcık böyle kendimi kastım. Ege Üniversitesi'nde iktisat okumaya gittim daha sonrasında. İzmir benim çocukluk hayalimdi. Yani üniversiteleri bilmiyordum ama hani İzmir'de olmam gerektiğini, o Bornova, Alsancak oralarda okumam gerektiğini, bulunmam gerektiğini biliyordum, hissediyordum yani bunu. Bu benim gerçek manada çocukluk hayalimdi. Böyle yazdığım günlüklerde falan İzmir'e okumaya gideceğimi söylüyordum. İzmir'e gittiğim zaman zaten bu hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluydum. Ve ailemden de yani ilk defa o kadar uzakta kalacaktım. Üniversite ortamı, rahatlık vesaire. Bunu üniversiteye giden herkes biliyordur diyeceğim ama son 2 yıldır, 3 yıldır neredeyse üniversiteyi online okuyup bitirecek arkadaşlar var. O arkadaşlara da yani bilmiyorum buradan iyi de olmuş diyesim geliyor aslında. Biraz üniversitede gereksiz
masraf ve zaman kaybı da olduğu için bir yönde, belli bir yönde, yani tamamen bunu iddia etmiyorum. Daha sonrasında İzmir'e gittim. Asıl hikaye zaten orada başladı benim için diyebilirim. Kendimi bulmaya, kendimi tanımaya, bir şeyler yapmaya İzmir'de başladım. Çünkü işte kendi evimi tuttum. Bir dönem sonra kendi ekonomimi yapmak zorundaydım. Kira, faturalar, yemek vesaire. Hani orada birazcık aslında iktisatlı olmayı öğrendim. Bölümle de biraz alakası var tabii ki. Ve bir kız arkadaşım vardı. Uzun zamandır birlikteydik. Onunla da aslında yakın şehirlerde okuyorduk falan böyle. Hayat çok güzeldi aslında. Ve yani Türkiye'de böyle çok yaşanılabilir en güzel zamanlarından sonlarıydı, yani öyle de diyebilirim aslında. Çünkü 2017-18'den sonra biraz daha bu şekilde kriz olmaya başladı. Uzun lafın kısası, üniversite bu şekilde devam ediyordu. Ama yani bölüm yarı İngilizce olduğu için hazırlık sınıfı okumak zorundaydım. Ve yani hazırlık sınıfına da açıkçası hani o kadar yoğun bir sınav temposundan sonra benim için lise 5 gibi bir şeydi. İlk gün geldik, işte okul olmadı falan. Daha sonra geldik, tanıştık vesaire. Herkes birbirine adını söylüyor falan. Hani o kafamdaki üniversite ortamı yoktu işte. Hoca gelecek kürsüye, bir profesör yazacak, çizecek, kimseyle konuşmayacak falan. Biri bir şey derse böyle gömecek falan böyle yani. Hani onun çok tersinde bir ortamdı. Çok samimiydi. 15-20 kişilik hazırlık sınıflarının olduğu bir ortamdı. Ben de yani liseyi okuduğum yerden dolayı İzmir'e gittiğim zaman biraz daha şey modundaydım açıkçası böyle. Hani yeni bir şehirdeyim, dikkatli olmam lazım. Burada da yani çok fazla insana güvenemem gibi falan, böyle bir değişik bir kafadaydım. Bu başlarda beni asosyal olmaya itmişti ama daha sonrasından üniversitede de işte hazırlıkta da sosyalleşip bir şekilde bölüme başlayıp arkasından bölümde çalışmalar yapmaya başlamıştım. İşte topluluklara katılıyordum, kulüplere katılıyordum. Kendim organizasyon işleri yapmaya çalışıyordum. Hatta işte birinci sınıftayken, bölümdeyken bayağı böyle 30-40 kişilik bir ekiple Uludağ'da yapılan ekonomi zirvesine katılmıştık. Hani bizden başka öğrenci yoktu gerçekten. CEO'lar, genel müdürler, yani böyle büyük bankaların, firmaların kurucuları, yatırımcı ortakları, çok inanılmaz bir yerdi. Şu anki aklımla ve şu anki bilgi ve tecrübemle orada olsam, yani ben oradan en az 5 tane 10 tane yatırımcı ayarlayabilirim ve yani inanılmaz büyük işler yapabilirim diye düşünüyorum. O zaman çünkü öyle bir kafa yapım yoktu. Yani sadece oradaki insanlara hayranlıkla bakıp onlardan ne alabilirim, yani söylediklerinden ne alabilirimi düşünüyordum. Ben onlara ne verebilirim, onlardan ne koparabilirim gibi bir düşünce yapım yoktu açıkçası. Bu tarz etkinlikler düzenliyordum. Okul güzel gidiyordu ama bir yandan da benim için gereksiz geliyordu. Çünkü yani günüm o kadar boş vaktim vardı ki, yani bunu sporla, işte ne bileyim YouTube'a içerik üretmeyle, işte sosyal medyayla, kitap okumayla, filmlerle, dizilerle, ya bunlarla geçirip üniversite açıkçası bana bu sebepten dolayı boş geliyordu. Yani böyle derslerde o istediğim doluluğu göremiyordum. Bana verimsiz geliyordu. Vakit kaybı olarak hani bunu görüyordum. Çünkü aldığımız o 4 yıllık müfredat belki 2 yılda hani bizim bitirebileceğimiz şeylerdi ve çok teorikteydi aslında. O yüzden hani bir de üniversitede yaşadığım bazı haksızlıklar falan beni çok fazla soğutmuştu. Ben de birazcık iş hayatına yönelmeye başladım. Nargile kafelerde çalıştım, gece kulüplerinde garsonluk yaptım vesaire derken oradaki insanların hayat tarzının çok bana göre olmadığını anladım. Ben o insanlardan biri olmak istemiyordum. Yani 35 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında hani çok bir şey yapamamış insanlar vardı ve daha böyle kendinden yaşlı küçük, sırf biraz parası var diye sarhoş insanlardan neler çekiyorlardı. Bu beni rahatsız etmişti ve ben böyle bir gelecek kendime hayal edemiyordum. Kendimi o geleceğin içine koyamıyordum. O yüzden Engin diye bir arkadaşım sayesinde bir hukuk bürosunda çalışmaya başladım. Zaten aslında ben bu işe başladıktan sonra benim için birçok şey değişmeye başladı. Çünkü orada çevremde avukatlar vardı, stajyerler vardı, sigortacılar vardı. Adliyeye gidiyordum, oradaki memurlar, işte adliye müdürleri, icra müdürleri vesaire, böyle hakimler falan, hani oradaki insanların o saygınlığı, insanların o yaptığı iş bana çekici gelmeye başlamıştı. Ben açıkçası biraz da akademik plan yapmaya başlamıştım. Yani şöyle düşünüyordum, tamam Türkiye'de çok iyi bir üniversite kazanamadım
Ama hani buradan en azından yurt dışına yüksek lisansa gidip doktora yapıp işte akademik anlamda kendimi geliştirip birkaç dil öğrenip işte İngilizce, İspanyolca, ne bileyim Almanca böyle gibi planlarım vardı. Hani bu dilleri de öğrenip akademik anlamda kendimi geliştirip ondan sonra zaten yandan da açıktan da adalet okuyordum. O yüzden hukuk bürosunda işe başlamıştım. Hem iktisat hem de hukuk mezunu bir insan olarak şirketlere özel danışmanlıklar vermek istiyordum. Hayallerim, planlarım biraz bu yöndeydi. Açıkçası yapabileceğime de inanıyordum yani. Hani eğer buraya gelip kalmasaydım, yerleşmeseydim Türkiye'de bu planlarımı gerçekleştirirdim diye düşünüyorum. Velhasıl yani şu an pandeminin de gelmesiyle gördüğünüz üzere üniversiteler açıkçası beton duvarlar haline almaya başladı. Yani gerçekten sosyallik anlamında bana çok şey katmış olsa da üniversite iyi ki bitirmemişim diyorum. İyi ki kalan 2 yılımı, 3 yılımı üniversitede harcamamışım diyorum. Çünkü şu an geldiğim noktayla kıyasladığım zaman şu an daha iyi bir yerde olduğuma inanıyorum. Ve ben eğitimimi de tabii ki bırakmadım. Akademik bir eğitim almıyor olabilirim ama YouTube'dan, Udemy'den, özel kurslardan o kadar fazla kurs aldım ki on binlerce dolar bu kurslara paralar harcadım ve sürekli kendimi eğitmeye devam ettim. Yani bir binada bir dört duvarın arasında tıkılıp kalmak ya da sevmediğiniz insanlarla aynı ortamda olmak ya da ne bileyim her gün bir yere böyle elinizde defterlerle, kitaplarla gidip geliyor olmak şu an bana çok ilkel geliyor. Burada da mesela hala okul okusam mı okumasam mı diye düşünüyorum. Ama en çok aklıma yatan online sertifika programları oldu. Tabii ki sosyallik noktasında okul besleyici oluyor. Türkiye'de buna çok ihtiyaç duymuyordum ama burada biraz daha ihtiyaç duyuyorum. Hani belki bu yüzden fiziksel olarak okula gidebilirim diye düşünüyorum. Ama bu şu demek değil, üniversiteye gitmeyin, üniversite okumayın demek değil. Çünkü ben şanslıydım ve bu şans benim yüzüme güldü ve her şey güzel ilerledi. Ben şu an lise mezunu bir insanım ve Amerika'da 12 tane çalışanım var. Sadece depomuzda çalışan ve güzel işler yapıyoruz. O yüzden ben burada hani bir şansımı kullanıp bir krizi fırsata çevirip böyle bir şey yapabildim. Bu herkesin başına gelecek diye bir şey yok. Ama benim tavsiyem hani şehrinizden çok uzak olmayan ya da büyük şehirdeyseniz büyük şehirde yani o yaşadığınız şehirde üniversiteye gidin. Çok fazla masraf oluşturmayın kendinize. Üniversite hayatınızın %10'luk bir kısmında olsun. Kalan %90'lık kısmında çalışın, spora gidin, dil öğrenin, kendinizi geliştirin. Başka alanlarda bölümünüzden daha alakasız sanat olabilir, tiyatro olabilir, felsefe olabilir, psikoloji olabilir. Bu alanlarda kendinizi geliştirin. Ben yani çok fazla psikoloji kitabı okudum. Freud'un, Adler'in, Schopenhauer'ın. Ondan sonra işte en son bir kitap okuyordum. Onun da psikoloji bölümünde 1. sınıfta ders kitabı olarak okutulduğunu öğrendim mesela. Bu benim özel ilgi alanımdı, hobimdi. Bu alanda da kendimi geliştirdim. O yüzden böyle multiple channel yani farklı alanlarda böyle bilmeniz gereken kadar bilgilerle kendinizi donatmanız lazım. Tabii ki üniversite diploması yani bir şey ifade ediyor. Türkiye'de bir anlamı var. Hani Amerika'da bu artık çok kalmasa da gerçekten burada diplomaya değil tecrübeye ve işbirliğe daha çok bakıldığı için Türkiye'de bu hala geçerliliğini koruyor. O yüzden kendinizi güvene alın. O kısmı orada çözün. Yani diplomanızı alın ama kolay bitirebileceğiniz bir bölüm okuyun. Ya da size böyle güzel kapılar açabileceğine inandığınız bir bölüm okuyun. Yoksa dostlar gerçekten üniversite okumanızın çok bir manası kalmıyor. A'dan B'den öteye geçemiyor. Türkiye'de üniversiteyi dereceyle bitirip Türkiye'de kaldığınız zaman yine aslında harcanma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden benim buraya gelecek arkadaşlara nacizane tavsiyem üniversitelerini bitirmiş olmaları. Yani burada ticaret yapacak olabilirsiniz, başka işler yapacak olabilirsiniz ama bu işler iyi gitmediği zaman hani o diplomayla en azından kendinize başka yol çizebileceğiniz, burada işte bir uzmanlığınızın olacağı bir alan olsun ki bu sizi ileriye taşısın. Ya üniversiteye hiç başlamadan buraya gelip direkt burada bir hayat yol çizin ya da üniversiteyi bitirin. Yani ortada bırakmayın. Çünkü benim de böyle işlerin kötü gittiği zamanlarda çok sorguladığım dönemler oldu. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Ama çok şükür bugünlere geldik. İnşallah daha da güzel olacak. O yüzden şanslıydım. Üniversiteyi bitirmemiş olmama rağmen, diploma almamış olmama rağmen bir şeyler yapabildim.
Ama üniversitede işte çalıştığım işler, tanıştığım insanlar, bir dönem network marketing işinde bulundum. Bana göre olmadığı için bırakmıştım ondan sonra. Yani bu işleri yapmış olmam, benim aslında şehrimden çıkıp o konfor zonu kırıp başka şehre gitmiş olmam beni çok ileri taşıdı. Tabii bunda o zaman o dönemki kız arkadaşımın da çok etkisi var. Buralara gelmemde o da bana vesile olmuş oldu yani. O yaşadıklarım beni bayağı böyle hırslandırdı, mücadele etmeye itti. O hırsla gerçekten bugün bir yerlere geldim. Sonra üstüne ben de çok şeyler koydum tabii ki. O yüzden üniversiteyi çok gerekli görmüyorum. Daha kolay, bize ayak bağı olmayacak bir bölüm, bir üniversite olması, yani bizi yurt dışına çıkarabilecek bir araç olması üniversite açısından daha mantıklı. Yoksa onun haricinde üniversite gerçekten şu an günümüzde taş betondan ibaret online kurslar, online üniversiteler, bunlar gelecek 3-5 sene içerisinde zaten bu sektörü de domine ediyor olacak. O yüzden benim naçizane tavsiyelerim bunlardı. Videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip edip anlık olarak neler yaptığımı görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.